Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videoda öncelik olarak genel Chery Tico 8 Pro hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Özellikle bugüne kadar yaklaşık 8 aydır aracı kullanıyoruz. 7-8 aydır. Ve bu araçla şu an 15.000 kilometreyi tamamladık. Ve genel olarak baktığımızda öncelikli olarak bu araçta şehirler arası, uluslararası tüm uzun yolları da testini yapmış olduk. Bu aracı Kazakistan'dan 20 Şubat'ta Kazakistan'da satın aldık. Ve yazında Rusya üzerinden Rusya, Gürcistan, Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptık. Ve Türkiye'de de çok ciddi kilometre yaptık. Sarp'tan giriş yapıp Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri. Kayseri'de bir süre kaldıktan sonra Balıkesir, Edremit, Akçay, arkasından İstanbul, Adapazarı, çok farklı şehirlerde bulunduk. Uzun yolda çok ciddi tecrübemiz oldu bugüne kadar. Yani şehirler arası da, uluslararası da tüm yollarda çok konforlu, rahat, çok yormayan bir yolculuklar yaptık. Ve bugüne kadar da araç üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir problem yaşamadım. Sadece Türkiye'ye gittiğim zaman Türkiye'deyken servis konusunda biraz sıkıntı yaşamıştım. Servisler tam olarak daha oturmadığı için, servis hizmetlerine başlamadıkları için öyle bir sıkıntı yaşadım. İstanbul'da 10.000 bakımını yaptıramamıştım. Sonra da Balıkesir'de aynı şekilde gittiğimde yaptıramadım. En son Kayseri'de yaptırmıştım. Yani servis ücreti de işte normal bakım, yağ değişti, filtreler değişti ve 5.000 lira bir bakım ücreti çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar, genel olarak araca baktığımızda yani konfor, kalite açısından dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Herhangi bir arızayla karşılaşmadım. Ama genel olarak videolarda da takipçiler üzerinden çok sorular ve eleştiriler geliyordu. Özellikle bu yakıt konusuna çok ciddi önem veriliyor. Şimdi bu araçta şöyle sakin kullanımlarda bunun bir standardı yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Herhangi bir standardı yok. Yani sakin kullanımlarda 6 da yakar, 8 de yakar, 10 da yakar. Sert kullanımlarda yani serte doğru ilerledikçe ve sürüş modunu değiştirdikçe ve bu tabi şehirler arası farklılıklar da yapıyor. Yani İstanbul'da farklı, Kayseri'de farklı. Ben çünkü buna da çok dikkat ettim. Bazı şehirlerde özellikle çok fazla dur kalklar oluyor. Çok sık trafik lambalarının olmasından dolayı bazı yerlerde de kasisler oluyor. Ondan dolayı da çok fazla dur kalklar söz konusu oluyor ve bu ciddi olarak yakıtı da etkiliyor. Ama genel olarak baktığınız zaman yani 8 10 11 arası bir yakıt tüketimi var. Bir de şöyle bir gerçek var. Yani normalde bu büyüklükte, bu cüssede, bu ağırlıkta bir aracı, 7 kişilik bir aracı alıp da yani araba yani 3 yaksın, 5 yaksın, 7 yaksın diye düşünmek de doğru görmüyorum ben işin açıkçası.
Yani 10 ile 12 arasındaki farklılık, 2 litrelik farklılıklar tabii ki yani aracın cüssesine göre değişecek. Farklılık oluşacak mutlaka. Şimdi diğer taraftan bu alt karter koruma, yani motor koruma kısmına gelince, o konuda da arkadaşlar çok ciddi sorular soruyorlar. Ben değiştirdim. Orijinalinde plastik kısa bir koruma kapağı var. Onu ben değiştirdim. Metal, daha uzun. Çünkü kısasında plastikte altta motor filtresi açıkta kalıyordu. Bu tercih meselesi. Ben metal büyüğünü aldım, orijinal. Kendi plastiğini söküyorsun. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Kendi vidalarını orijinal vida yerlerine takıyorsunuz. Olay bitiyor. Alttaki korumayı daha iyi sağlıyor. Bunu neden diyorum? Şimdi tabii bu bölgesel yine farklılıklara göre insanların tercihi de değişebilir. Ama öncelikli olarak şu var. Özellikle bulunduğu bölge açısından, şimdi geçen sene mesela ben BMW'de var. BMW'nin kardan dolayı mesela, onda da plastik koruma var altta. Komple karda parçaladık mesela onu. Şimdi benim bunda da korkum, şimdi motor filtresi alt tarafta açıkta kaldığı için en ufak bir sürtmede, vurmada filtreyi yerinden koparma durumu ortaya çıkıyor. Ve bu da yolda kalmanıza sebep olur. Bütün yağı boşaltacağı için. Bundan dolayı dediğim gibi yani bu tercih meselesi. Yani yaptırırsınız, yaptırmazsınız. Ha, bunun plastik olma sebebi işte, yani fabrikaların, markaların buna plastik koruma koymalarının sebebi işte kaza halinde motorun kulaklardan kopup yere düşmesi, yani salon kısmına motorun girip insana zarar vermemesi için yapılan bir şey. Ama gel gelelim, bu da önemli tabii ki, çok çok önemli. Ama gel gelelim, yani kullanım ve bölge şartlarına göre, eğer ki bunu asfalttan indirmeyecekseniz hiç aracı, bulunduğunuz yerde çok sakin bir kullanım yapıyorsanız, herhangi bir bozuk yola, arazi yoluna girmeyecekseniz, yani altını vurma ihtimaliniz sıfırsa yaptırmanıza gerek yok. Yani bu sonuçta plastikle demir arasında bir ağırlık farkı da oluştuğu için araca ekstra bir ağırlık verecektir. Ha, çok mu ciddi bir ağırlık değil, yani 3-5 kiloluk bir fark. Ama genel olarak baktığınızda bu dediğim gibi bölgesel kullanım farklılıklarına göre, yani bunu köyde kullanırsın, arazide kullanırsın veya çok bozuk yollarda kullanırsın. Ben bunu taktırmamdaki amaç, uluslararası yola çıkacağım için, yani yolda ne olacağını, ne biteceğini bilmediğim için, çünkü böyle bir riske girmek istemedim. Çünkü yolda kalmak daha büyük bir sıkıntı verecek. Onun için de yaptırma ihtiyacı duydum. Bir de dediğim gibi yani bir yıl önceki BMW'den yaşadığım tecrübeden dolayı bunu yaptırmak istedim. Çok ciddi kar yağmıştı ve BMW'nin alt motor korumasını komple koparmıştı. Hatta şöyle bir zarar da vermişti. Oradan tampona da bağlı olduğu için tamponu da söküp almıştı yerinden. Dediğim gibi bunların tamamı bir tercih. Yaptırabilirsiniz de, yaptırmayabilirsiniz de. Bu tamamen bir tercih. Diğer taraftan, yani aracın dediğim gibi konfor açısından şu ana kadar en ufak bir şikayetim yok. Bir problem yaşamadım. Ama genel olarak dediğim gibi yani aracı çok ciddi karalama kampanyaları da yapıldı. Birçok kişi biliyor bunu. Ama dediğim gibi yani uzun kullanım yaptıktan sonra gördüğüm, kesinlikle çok, hem malzeme kullanımı açısından çok kaliteli, konfor açısından çok keyifli, uzun yolda kesinlikle yormuyor. Dediğim gibi yani ben buradan çıktım, yaklaşık bir 300 kilometre Kazakistan içi, 700 kilometre Rusya içi, sonra bir 700-800 kilometre Gürcistan içi,
Ondan sonra da zaten Türkiye içerisinde çok ciddi yol yaptık. Onun için de dediğim gibi yani her türlü yolda kullandığım için uzun yollarda yani şey konusunda çok memnun kaldım. Sürüş, konfor konusunda çok ciddi keyif aldım. Herhangi bir şikayet etmedim. Şikayette bulunmuyorum. Yani herhangi bir şikayetim yok. Şimdi normalde bölgesel farklılıklardan dolayı şimdi Kazakistan'da ve ayrıca dediğim gibi Türkiye'deki araçlar arasında bölgesel farklılıklar ve taleplerden dolayı araçlar içerisinde de bazı farklılıklar var. Şimdi normalde mesela Kazakistan'da OMA'da Türkiye'deki OMODA 5 burada OMODA C5 olarak geçiyor ve normalde Chery adı altında satılmıyor. Araçta direkt OMODA yazılıyor. OMODA C5. Bu tabi SUV modeli. Bir de bunun sedan modeli var. OMODA S5. Bu da burada Kazakistan'da satışa başladı. Tico 9 Pro'nun da satışı başladı. Buradaki fiyatı yaklaşık $45.000. OMODA dediğim gibi ayrı bir salon olarak, bayi olarak satış yapıyor. Chery Tico'lar, Tico 2, Tico 4, Tico 7, Tico 8, Tico 9 Chery adı altında satış yapıyor. Diğer OMODA'larda ayrı bir satış bayisi olarak satışlarını yapıyorlar. Dediğim gibi onlarda da hem SUV modelleri var C5 ve sedan modeli var S5. Çok ciddi talep görüyor. Fiyatları da cazip. Tabii Türkiye açısından yarı fiyatı neredeyse buradaki fiyatlar araçların. Türkiye'ye geldiğinde ÖTV'den dolayı ve KDV'den dolayı ciddi farklılıklar oluşuyor. Şimdi buradaki araçlarla oradaki araçlar arasındaki farklılıklardan bir tanesi ön cam ısıtma. Rezistanslı ön cam ısıtma var buradaki araçlarda. Arka koltuk ısıtması var buradaki araçta. Direksiyon simidinde direksiyon ısıtması var buradaki araçlarda. Bir de mesela dikkatimi çeken bir şeydi. Şimdi emin değilim ama yani bunu fabrika mı yapıyor yoksa buradaki bayiler mi yapıyor onu bilmiyorum ama araçta Türkiye'ye geldiğimde diğer arkadaşların araçlarıyla karşılaştırdığımda özellikle bu komple kapılarda ve çamurluklarda yani vurduğumuz zaman bunlarda izolasyon var komple. Ama Türkiye'deki araçlarda onu görmedim. Ama yanıltmak istemiyorum şey konusunda. Yani buradaki ben aldığımda öyleydi. Ben yaptırmadım. Yani bayi mi yaptırdı yoksa o konuda da herhangi bir bilgi vermediler. Bayi mi yaptırdı yoksa fabrikasyon o şekilde mi geldi? Yoksa bunu bayiler fabrikadan o şekilde mi talepte bulunuyorlar? O olayın detayını bilmiyorum. Ama o izolasyon konusunda da ciddi farklılık var Türkiye'deki araçlarla. Onun yanı sıra normalde araçlarda mesela alınırken paket konusunda dikkat edilmesi lazım. Yani alt paket, üst paket, lüks paket. Çünkü çoğu özellikle sürüş destek sistemlerinin birçoğu alt paketlerde bulunmuyor. Bulunmadığı için de sonradan sürprizlere karşılaşmayın. Yani bu ekran cam üzerinde bulunan kameralar, öndeki radar sistemleri tamamen sürüş konforuyla alakalı sürüş destek sistemleri alt paketlerde bulunmuyor. Düz paketlerde. Ama üst paketlerde bunlar full bir şekilde bulunuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu araçlarda rahatsız olduğum bir konu ısıtma ve soğutma kısmının koltuklarda yaslanma kısmında olmayışı. Sadece oturma kısmında bulunuyor. Ama sırt kısımlarda ısıtma ve soğutma yok. En çok rahatsız olduğum konu bu.
Bu konuda bir tek şikayetim var. Onun dışında herhangi bir şikayetim yok. Aracın Android bağlantısı, Android Auto bağlantısı, CarPlay bağlantısı gayet sağlıklı. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi alan arkadaşlar keyifli bir şekilde iyi günlerde kullansın, sağlıkla kalsın. Yorumlardan her türlü soruları sorabilirsiniz. Chery tanıtımlarına devam edeceğiz. Ekstra takılan aksesuarlara devam edeceğiz tanıtımına. Tabi diğer markalar, elektrikli araçlar, bunların tamamını sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.